Hello my friend. Selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün çok da arayı açmadan Cadılar Bayramı etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Hala market kullanımını hatalı yapanlar var, bilmeyenler var. Ben anlatmaktan yoruldum ama hatalara devam etmekten yorulmayanlar var. Göç geliyor bu arada arkadaşlar Aralık'ta. Zaten WhatsApp grubumuzda olan arkadaşlarımızla her gün iletişim halindeyiz. Bilgilendirmeler sağlanıyor. Katılmak istiyorsanız sizler de kanala aboneyseniz aşağıya yorum bırakın. Ben size link atarım. Bilginiz olsun. Evet, onun dışında hemen şunları bir göndereyim. İçtimaları kaçırmayayım. Etkinlik de çünkü önemli. Hazır aktifken. Şimdi göç geliyor. Aralık ayında olacak büyük ihtimalle. Zaten bu yıl sonu olmadan olur diyordum sizlere. Daha önce bahsetmiştim. Bir gündem konularını konuşalım. Sonra etkinliğimize geçelim. Gündemimizde neler vardı? Ya bu arada indirim kodu vereyim size. Hediye kodu vereyim. İndirim diyorum. Şöyle yazaraktan paylaşmış olayım. Hediyelerinizi almayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi WhatsApp grubunda zaten görseller paylaşılıyor. Ranking Top 200 açıklandı. Burada sıralama yani krallıkların sıralaması. Bütün görkemlerde yapılan puanlar baz alınaraktan hesaplanmış bir şey. Ben kullandığım için bana bir daha kullanamazsın diyecek. Şu an dondu. 13 birinciymiş arkadaşlar. Yani birinci krallığı devirdik bildiğiniz. 18'de 6. sırada. 13 1, 42, 42 3, 9 4, 17 5, 18 6, 11 7, 27 8, 5. krallık 9, 12. krallık 10'uncuymuş. İlk 10 böyle. Biz de 15.yiz arkadaşlar. Şaşırtıcı bir şey var. 14. 200. krallık. Buna niye şaşırdım? Yeni bir krallık. Ona rağmen hani ilk 20'ye girmiş. Demek ki güçlü. Hiç denk gelmedim. Ama girdiğine göre güçlü. Onun dışında üçüncü, dördüncü, yedinci, birinci krallıklar falan böyle ilk 20'nin altında. İşte 22, 24, 25 falan sıralamaları. Ama 200'e şaşırdım 14. sırada olmalarına. Bu dediğim gibi görkemde yapılan puanları baz alıyor. Yani örnek veriyorum biz mesela 15. sıradayız ama biliyorsunuz çöl videosunu izlediyseniz 13'ü 18'i yendik. Ya da işte 18 6. sırada ama biz KVK'da 18'i yendik. Ama çok fazla aktif kaleleri olduğu için Görkemli de bizden daha çok puan yaptılar. Daha önde bitirdiler. Yarın Şafak var. Çok kafa kafaya. Hatta karşısı daha güçlü. Bizim Lejyon'da en güçlü Ekincan var. Sonra ben varım. Sonra bayağı bir düşüş var. O yüzden biraz zorlu bir Şafak olacak. Yani şöyle göstermek gerekirse adamlar 31 milyon puanla bitirdi. Biz 26 milyon 533 binle bitirdik. Neredeyse üçüncü olacak kadar ama yendiğimiz halde
Fil'de yendik, KVK'da yendik ama gelin görün ki çölde yendik. Dördüncü bitirdik. Çok adaletli değil Yıldızlı Görkem. Burada bence Yıldızlı Görkem krallık sıralamasını değerlendirirken mesela 42. sırada 13 onların bile üstünde. Adamlar göçü duyunca herhalde Need Kraken, Kraken ihtiyacımız var diye yazmış. Bunu da şu an gördüm, fark ettim. Yani açıkça yazmışlar mesela. O kadar şey değiller, ihtiyaçlarını belirtmişler. Bu krallıklara göre de 13, 40, 42 S klasmanı olarak geçiyor. Dördüncü sıradan 22. sıraya kadar A klasmanı olarak geçiyor. Yani bizim krallık A sınıfı bir krallık. Sonra B, sonra C diye gidiyor. D, E diye devam ediyor. Torbalar buna göre belli olacaktır diye düşünüyorum. Bu seferki fark şöyle olacak. Bu torbaları daha geniş tutacaklar. Örnek veriyorum, geçen göçte 6 torba varsa bu sefer 3 torba olacak, 4 torba olacak. Bu ne demek? Bu da demek ki daha çok krallıkla eşleşme şansın var. Denk gelme olasılığın daha fazla oluyor. Onun dışında yüzük sıfırlamaya dair bir şey yok merak edilenlerden. 6. sezon kahramanlarını zaten bir önceki canlı yayında az çok gösterdim size. Hatta 6. sezondan sonra gelecekleri de gösterdim. Başka aklıma gelen gündem konularımızdan şöyle, hatta şeye bakayım. Konuştuğum krallık birleşmesi de olabilir diye söz konusu bir diyalog var. Onun dışında arkadaşlar, çok aylar önce zaten şikayet ede ede bir hal olduk. Şurada biliyorsunuz düzenleme zordu, işte çıkartacağım ben şimdi bunları, toplama, savaşçı vesaire yapacağım derken tek tek giriyorduk. Oto birlik kaydetme olacak. Bu sayede de hani direkt toplama birliği diye bastığınızda toplama birliği otomatik gelmiş olacak. Bilginiz olsun, onun çalışmasını yapmışlar. Ödüller ve miktarlarda değişiklik olacak. Şöyle olacak. Erdem mağazası biliyorsunuz, o da çok şikayet ettiğimiz bir konuydu. Sürekli sıfırlanıyor. Her hafta sonu biliyorsunuz pazardan sonra burası 300K kalıyordu. O artık bir görkem bitene kadar, yani Yıldızlı Görkem sezonu boyunca sıfırlanmayacak. Sezon bittikten sonra sıfırlanacak. Bilginiz olsun. Evet, gündem konularımız, en önemli konular bunlardı. Bir de paralı asker teknolojisi garnizonda çalışmıyordu. Şehir garnizonu dediğiniz nedir arkadaşlar? Bildiğiniz kale savunması. Garnizon gördüğünüz gibi. Burayı da değiştireyim. Şurayı da bak, iyi baktık. Yani saldıran çok olmadığı için Vlad koyayım. Bak, Richard kalmış. O kadar yani bakmamışım. Şöyle kaydedelim garnizonumuzda. Bu kadar. Bir de arkadaşlar, hazır etkinlik var. Buraya kadar beni dinlediysen öncelikle kanala abone olmayı unutma. Videoyu da beğeni at lütfen. Destekler kıymetli. 100 milyon gücü geçtim. Gördüğünüz gibi 103 milyon güçteyim. Ayrıca bir etkinlik de var. 6 gün, yani 14 saati var. Ama ben şundan yanayım. Çok fazla harcama yapmayın. Kısıtlı bir bütçeniz varsa yeni yılı da bekleyin. Yıl sonu da geliyor. Bir ay sonra da zaten yeni yıl olacak. O yüzden hani bence bütçenize göre hareket edin.
çok fazla harcama yapmayın diye tavsiyede bulunabilirim. Kale teması güzel mi? Güzel. Yani temaları Cadılar Bayramı'nı ben beğeniyorum. Temaları güzel oluyor. Şöyle bir bakalım. Önce bir birlik temasına bakalım. Bir de kahvemden yudumlayayım o sırada. Bence güzel. Etrafta kuru kafalar geziyor işte. Arkanda yine kuru kafa izi bırakıyorsun. Zaten destansı seviyede. Azrail çıkıyor falan filan derken. Bence tatlı bir tema. Ha, ama böyle kısıtlı bir bütçen varsa abi her şeye saldırma. Biriktir. Yeni yıl da geliyor. Yani yeni yıl için de şey yapacaksın. Aynı şekilde kale teması da yine efsaneviymiş. Pardon, destansı dedim ben. Destansı bunlar mı oluyordu? Aynen. Efsanevi düzeyde. Güzel, kafası elinde bal kabağı. Şık. Hani almak isteyen alabilir. Çünkü bir süre daha kalkıp da şunlar mitolojik gelmeyecek. Gelirse destansı gelecek. Of, niye destansı diyorum bunlara ya? Şey, efsanevi. Efsanevi gelir. Yeni yılda da büyük ihtimal efsanevi gelir. Destanslar artık zaten çok nadir geliyor. Eski Cadılar Bayramı teması destansıydı. Bence bu yenisi eskisinden daha güzel. Şık, yakışır. Öyle ağaç gibi böyle her yere de kapatmıyor. Bence güzel duruyor, kaliteli duruyor. Almadıysanız hani bir efsanevi temanız yoksa bir tane alabilirsiniz. Benim temadan memnunum. Eğer yoksa dediğim gibi buff'lı olaraktan alabilirsiniz. Ha, birlik temanız yoksa efsanevi yine dediğim gibi bunu da alabilirsiniz. Güzel, Azrail de buradan gidiyor. Orağına çat diye vuruyor. Yani şundan falan çok daha güzel. Destansı yine dediğim gibi böyle gelmiyor bayağıdır. Mitolojikte kolay kolay gelmez. Ya yarı yılda gelir ya çok özel bir şey olacak ki gelecek. O yüzden alabilirsiniz arkadaşlar ölüm meleğini. Zaten aldığınızda biliyorsunuz ekstradan bufflarınız oluyor buradan. Şimdi 100 milyon gücü geçtiğime göre bunu takipçilerimle, izleyicilerimle beraber kutlamak istiyorum. Bunun için de şöyle bir düşüncem oldu. Biliyorsunuz şu anda bir sponsorum vesaire yok. Tamamen yine kendi içimden gelerekten takipçilerim arasında bir çekiliş yapmak. İki kişiye de 999 doruk parası. Yani toplamda yaklaşık 2000 doruk parası hediye etmeyi düşünüyorum. Yapmanız gerekenler yoruma kale şuradan vali hesabınızı yapıştırmak, abonem olmak, abone olmayanları çekilişe dahil etmeyeceğim. Sonrasında da canlı bir çekiliş yaparız. Olmadı. Yani hani canlı mı yaparız, cansız mı yaparız artık vaktime bağlı işin gerçeği. Hani yoksa tabii ki de %100 güvenebilirsiniz. Normal bildiğiniz siteye yazacağım hesap isimlerini. Kim çıkarsa iki kişi yani otomatik kura çekecek. Manuel bir şey yapmayacağım. Hediye edeceğim. 999 artı 999 doruk parası. Bu da 100 milyon gücü geçtiğim için, sizlerle kutlamak istediğim için yapacağım bir şey tamamen. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çekilişi ona göre yapacağım. Çok abartmayın. Siteye yazarken kura sitesine tık 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 uzun uzun yazmayayım. Zaten buraya kadar izleyen sınırlı sayıda kişidir. O yüzden bilerek videonun ortalarını aldım ki gerçekten izleyiciler kazansın istiyorum tamamen. Yoksa zaten ekibime söylerim, şeyime söylerim, oradan duyururum.
Ama benim amacım gerçekten sıkı izleyicilerin, takipçilere beraber kutlama yapmak. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim mağaza kısmına. Ama şunu da hemen İttifak Yiyecek Market'e göndereyim artık. Yeter içtimalar. Şöyle şeyler geldiğinde bunun daha iyisi vardı. İşte asker alma gibi bir şey vardı, araştırma gibi ya da onları kaçırmamanızı öneririm. Burası tükenmiş. Ufakları çekin. Benim şimşek kristaline ve magma kristaline ihtiyacım olduğu için aldım. İhtiyacınıza göre tabii ki alışverişinizi yapın. Yoksa burada yanında verdiği Müco sandığı dandik. Yani bunları toplasan 2 tane, 3 tane mor ancak elde edersin. Mor taş da benim seviyemdeki biri için bir işe yaramıyor. Ama şimşek kristali, magma kristali hala teçhizatlarım için gerekli. Çünkü 4. kolumu yapıyorum. Ama şunları işte 40, 80 bunlara kadar alacaksınız. 40 lira, 80 liraya kadar alacaksınız. Zaten orada bonusu görüyorsunuz. %4000, %3000 buraya kadar alın. Bakın ilk ikisi alınmış durumda. Ha, buraya geldiğinde durabilirsin ama teknik puana ihtiyacın varsa senin alacağın paket arkadaşım bu. Gidip de sen bunu fullleme. Buna yüklen biraz. Hani yine ilk 2 paketini çek her ekibin, her ekip diyorum ya, her başlangıç bu başlıkların. Çünkü hep bunların isimleri değişiyor etkinliğe göre. İlk 3000 bonusunu al yani. Ondan sonra bir dur. Benim neye ihtiyacım vardı? Ona göre işlem yap. Ona göre alışverişini yap. Ben de burası da açık. İyi çünkü biliyorsunuz fiyat performans açısından ben buraları seviyorum. 80 saat asker, 80 saat normal ortak, 18 magma, 20 beceri, 6K dövme kiti, bir sarı kafa, 6'da düdük, 2'de istediğin mücoyu seçebiliyorsun mor. Ona göre yap. Bak mesela burada 4 tane mor mücevher sandığı bu fiyata ve 36 saat var. Burada 5 tane şey var. Buradaki değerli olan ne biliyor musunuz? Şimşek. Şimşek çok değerli. Burada da yüzük için. Tamamen niye buraya kadar geldim? Dövme çekiciyle kaliteli altın alabilmek için geldim. Senin ihtiyacın bu mu? O zaman bunu yükleneceksin arkadaşım. Hangisine ihtiyacın varsa ona yüklen, kaçırma. Ona göre işlem yap. Lütfen rastgele paketler almayın, rastgele alışveriş yapmayın. Kısıtlı bir bütçe varsa da belli bir noktaya kadar gelin. Ertesi gün bunlar sıfırlanıyor. Bakın 14 saat sonra bitiyor. Sıfıra dönüyor genelde. Bazen bazıları dönmüyor. Örnek veriyorum bu burada kalabilir de. Hani burada yazıyor ama bazen oluyor. Hop bu böyle kalıyor ama buralar tık 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 sıfırlanıyor. Burada tükendi ya mesela yine başa dönüyor. Bırak abi. Kısıtlı mı bütçen? Bırak. Bu tüketme. Gel 2 tane 3 tane şuraya kadar mesela. Yarın yine tık tık al. İlk iki çünkü daha avantajlı oluyor. Bilginiz olsun. Bir kahvemi içeyim. Onun dışında jetondan zaten biliyorsunuz Obsidian'i dorukla alabiliyorsunuz. Ha, bir de burada tabii şey de vardı. İmparatorluk parasıyla bir alma vardı. İmparatorluk paralarıyla olanları aldığım için buradan silinmiş. Yani görünmüyor. Bir de öyle bir başlık vardı. Onu tüketmişim. O komple yok olmuş. Buradan takas mağazasından dediğim gibi ihtiyacınıza göre alışveriş yapın. Bir de şu özel hediyeler her zaman çok avantajlı. Arkadaşlar bilginiz olsun. Gücünüz yetiyorsa en güzel yer burası aslında. İstediğinde seçiyorsun ihtiyacına göre. Burayı doğru kullanın. Yani burası inanın bu gelen etkinliklerden bile daha iyi. Oran vermiyor. O yüzden kimse farkına varmıyor. Ama burası çok değerli bir alan. Gerçekten çok değerli. 2 tane bak müco koymuşlar bir de bayağı güzel. Ya hatta şöyle.
Şunu bir tane alayım, bir dursun. Hafta bitmeden zaten sınırlı sayıda. Bir de arkadaşlar şurada o da. Eğer teçhizat eksiğiniz varsa bu ekip geldiğinde burayı açın. Burası da çok avantajlı. Dövme kiti ve magma kristali konusunda aynı zamanda taslak konusunda da sarı taslak çok çok avantajlı. 6 tane sarı taslak veriyor. Demircilik hızı veriyor. Dövme kiti veriyor. Ama daha da önemlisi 60 tane magma kristali veriyor. Burası da bu konuda iyi iş yapıyor. Süreli ödül değişiyor sürekli. İşte 10 gün süresi var mesela. 10 gün sonra burası değişecek. Ben her zaman bunu mantıklı bulurum. Gelişim aşamasındaki bir kalenin bunu alması gerekir. Bilginiz olsun. Aktaracaklarım bu kadardı arkadaşlar. Zaten bir önceki canlı yayında komutanlardan az çok gösterdim. Detaylarına girmedim ama girmeyeceğim. Test etmeden çok şey yapmayı sevmiyorum. Ama zaten Lubu'nun yerine gelecek olan Çinli, oyun Çin yapımı. Daha çok öncesinden onun güçlü olacağını söyledik. Baktık yeteneklerine de. O zaten güçlü olacak. Onu cepte tutun mutlaka. Onun dışında savaşçı kılıç kompu da güçlenecek. Savaşçı kılıca gelen de iyi. Kısaca bahsedeyim, öyle kapatayım. Ama önce onların bir şeyini açayım da tekrardan. Adlarını tam hatırlayamıyorum. Ee, Savaşçı kılıcı Scorpion bir şey geliyordu ya. Taktikçi süvari gidenler Fatih William'ı alsın bence. Bilginiz olsun. Daijang Geum da aynı şekilde buffçı ve yenileme ama hangisi daha iyi? Onu test etmek lazım. Scipio Africanus'tu galiba. O kadar çok fotoğraf var ki WhatsApp'ımızda. Hangisi şey olduğunu şu an şey yapamadım. Ama Scipio Africanus diye hatırlıyorum. O da destek ve buff olarak gelecekti. Ve savaşçı kılıçlarda o da fark yaratacaktır mutlaka. Ama onun dışındakiler işte Alparslan'da Türk olduğu için bahsedeceğim. Okçu savaşçı. Yani okçu savaşçı bence almayın. Neden almayın? Abi bu adam zaten tek başına yok ediyordu. Şimdi bundan 2 kat daha bela bir herif geliyor. Okçunuz iş yapmaz. Okçular iş yapmaz. Çinli adamlar süvari komutanları abandıkça okçuları siz kaleden dışarı çıkarttığınızdan tekler gider. Ben size söyleyeyim. Okçuya yatırım yapmayın. Okçu kompunuz varsa da artık ikinci kompa geçin zaten. Bunu birçok videoda söyledim. İki komp olmak şartı var artık yani belli bir noktadan sonra iki kompa çıkmanız gerekiyor. Ve hala tek kompunuz varsa ve okçuysa birinci sezondan sonra size geçmiş olsun diyeyim. En fazla 2'yi de götürürsün ama 3'te zaten Lubu ile beraber hayatın kararıyor. Okçu yapmayın. Okçulardan uzak durun. Mızrak, süvari gideceksiniz. Mümkün olduğunca da savaşçı gideceksiniz. Çünkü savaşçılara daha çok yatırım geliyor. Kusura bakmayın sesim gitti konuşmaktan. Öyle bilginiz olsun arkadaşlar. Çekiliş için dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve mutlaka vali hesabınızı yoruma bırakın. Bugün ayın 1'i. Ne zaman müsait olurum? 7 7 Kasım. Hatta şöyle yapalım. Çok uzatmayacağım. Bu etkinlik bitmeden önce olsun. Hediye olsun etkinlikle beraber. Perşembe günü mü bitiyor? Bir bakayım. Bunu da ilerletemiyorum ki. Perşembe bitmiyor. Perşembe son oluyor sanırım. Perşembe günü
kazananı açıklayalım. Ona göre şey yapalım. Tam da hafta ortası. Neyse Perşembe olsun. Ayarlayacağım ben de kendim. Perşembe günü yapalım arkadaşlar. Çok büyük bir aksilik olmadığı sürece. Tamamen kendim yapacağım için hani site üstünden katılın, şey yapın diyemiyorum. Tamamen kendim yapacağım, manuel yapacağım. O yüzden Perşembe'de anlaşalım. Ee, Duruma göre bakarız ama Perşembe diye netiz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Takipten çıkmayın.